Nahnu evliyaukum. Biz var ya biz. Evliyaukum sizin dostunuzuz. Melekler bize konuşuyor şimdi. Dostlarınızın sayısını arttırın. Türkçemizde, günümüzde evliya tabirini kullandığımız zaman ne gelir aklımıza? Allah dostu. Melekler de bizim dostlarımız olabilir. Allah dostları da bizim dostlarımız olabilir. Peygamberler de bizim dostlarımız olabilir. Bir şey yapmamız lazım. Onların yolunda gitmemiz gerekiyor. Yolunda gitmezsen istediğin kadar akrabayı bağlılığın olsun, dostu olamıyorsun. Sana bir faydası olamıyor. Olsaydı Nuh Aleyhisselam'ın oğluna faydası olurdu. Oğlu dedi ki benim sana ihtiyacım yok. Ben yüzmeyi çok iyi bilirim. Bir de dağın üstüne çıkacağım. Sen slalomcu bile olsan o su adamı yutar. O su adamı bitirir. Ve bitirdi mi? Kafir gitti oğlu. Nuh Aleyhisselam'ın karısı kafir gitti, oğlu kafir gitti. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafir gitti. Bak faydası olamadı. Bir peygamber olmasına rağmen faydası olamıyor. Neden? Yolunda gitmen gerekiyor. Meleklerin de sana faydası olmasını istiyorsan evliyaukum diyen meleklerin yolunda gitmen gerekiyor. Onları hoşnut etmen lazım. Zina evine gittiğin zaman melekleri hoşnut eder misin? Bak yine seninle beraber oraya melekler girecek ama hoşnut değiller. O durumdan rahatsızlar. Razı değiller ama senin dostun olduğun için oradalar. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Ölmeden önce melekler bize ne diyecek? Bizi ne kadar güzel yerlerde oturttunuz. Ne güzel meclislerde bulundurdunuz. Müslümanlara böyle diyecek melekler. Fasıklara ne diyecek? Bizi ne kadar çirkin, ne kadar pis yerlerde oturttunuz. Yazıklar olsun size, lanet olsun size. Hangi duayı almak istersin? Beddua mı yoksa dua mı? Yapacağın tek şey melekleri kendine dost etmek ve onların istediği yöntemde yolda gitmek. Devam etti Allah'ımız. Biz sizin dostlarınızız. Fil hayati dünya. Bu dünya hayatında sizin dostunuzuz. Bütün işlerinizde size yardımcı olmaya çalışırız. Ve fil ahireti. Ahiret hayatında da biz sizin dostlarınızız. Mahşere delil neydi hocam? Bak işte bu. Melek diyor ki ahiret hayatı kabirden başlar. Berzah aleminden başlar. Kabirde de biz sizin dostunuzuz diyor. Dolayısıyla münker nekir olan diğer iki melek bize hesaba, suale ellerinde topuzlarla geldiğinde bizim dost meleklerimizin sayısı ne kadar fazlaysa o kadar kolay bir şekilde cevap verebiliriz. Hem dünya hayatında dostumuz o melekler hem ahiret hayatında dostlarımızlar. Devam etti Allah'ım. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ. O gün size canınız ne isterse مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ. Nefsiniz ne isterse o gün size vardır. Kardeşler hangi gün bu? O cennete girdiğimiz ilk gün var ya. İlk gün zaten tek gündür. Orada gün dönüşümü yok. İkinci gün, üçüncü gün yok. Güneş hep ikindi vaktinde. Asla batmıyor ve doğmuyor. Gün hep ikindi vakti hali. Ne terleme var, ne üşüme var. Ne hastalık var, ne yaşlılık var. Ne bitkinlik var, ne acıkmak var, ne doymak var. Her şey keyif. Ancak Allah'ımızın bize vaadi ne? Ne isterseniz, nefsiniz ne isterse. Şimdi ben size nefsiniz ne ister sayayım. Bizim nefsimiz araba ister. Ferrari'ye binmek ister bir kere. Bak burada hep gençlersiniz. Hangi arabayı istersin desem, burada 100 tane gencin 90 tanesi der ki Ferrari. 10 tanesi benim gibi eski kafalıdır. Ben modifiyeli Şahin'e tavım. Modifiyeli Şahin isterim. Bana göre daha çekici görünüyor. Eski kafalı bir adamım çünkü. Ama 90 tanesinde der Ferrari. Bu dünyada binme ihtimaliniz çok düşük kardeşler. Ancak hırsızlık, arsızlık yapmanız lazım. Allah'ın dinini çiğnemeniz lazım. Bu da bize uymayacağı, bizim karizmamızı çizeceği için bize uymaz. Dolayısıyla çok zor bir ihtimal. Cennette dedin ki ya ben dünyadayken Ferrari'ye binmek istemiştim. Allah'ım bana bir Ferrari yarat be. مَا تَشْتَهî ne dilersen enfusukum. Nefsiniz ne dilerse size vardır. Allahü Teala yaratacak mı? Hemen yaratacak. Başka ben köşk istiyorum. Tak Allah Teala sana bir köşk yaratacak. Altlarından ırmaklar akan nehirler. Bir ev var, evin altından ırmak akıyor. Ev havada duruyor. Kardeşler, havada duruyor ya. Bunu bu dünyada anca nasıl yaparsın? Çay bahçeleri var böyle. Çay bahçeleri. Tahtalar falan sermişler üstüne. Alt taraftan ırmak akıyor. Sesler geliyor. Orada çay içiyorsun. Kardeşler beni birkaç defa götürdü. Çok keyifliydi. Aklıma hep bu ayetler geliyor. Burada anca böyle derme çatma olabiliyor. Orada gerçeği var. Baldan nehirler, sütten nehirler. Muhammed Aleyhisselam'ın komşuluğu. İstemez misin kardeşim? İstemez misin? Dünyadaki ufak haramlara tav oluyorsun da şu nimetleri istemiyorsun. Sonra biz erkekler ne isteriz? Huriler. Bak burada Allahü Teala Hazretleri bu kitapta hep bizim nefsimizi şevklendirmek için, ibadete yönlendirmek için
Orada canınız ne isterse var diyor. Köşklerden bahsediyor. Irmaklardan bahsediyor. Baldan nehirler, sütten nehirlerden bahsediyor. Ama bizim erkeklerin en sevdiği ayetler nedir? Hurilerden bahsettiği ayetler. Ya hocam neden böyle yapıyorsun? Hurilerden bahsediyorsun. Kur'an'ı mı gizleyeyim? Allah'ın Kur'an'daki huri ayetlerini mi gizleyeyim? Sen benim mealci mi sandın kardeşim? O mealci diyor ki peygambere itaati emreden ayetleri çıkartalım Kur'an'dan. Öbür mealci diyor ki Musa Hızır kıssasını çıkartalım. Öbür mealci diyor ki kadınlardan bahseden bütün ayetleri kaldıralım. Öbür mealci de diyor ki bütün mucize ayetlerini kaldıralım, aklımıza uymuyor. Sen bizim mealci mi sandın? Ben bu kitabın ilk harfinden son harfine kadar tamamına iman ettim. Allah bu akide üzere ölmeyi bana nasip etsin. Amin. Size de nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bütün ayetlere iman ettim. Burada cehennem ayetlerinden nasıl anlattığım gibi, size nasıl bahsettiğim gibi, nasıl korkuttuğum gibi cennet ayetleri de sizi şevklendirmek benim vazifemdir. Yoksa gizlemiş olurum. Bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin ayettir. Nasıl gizlerim ben bunu? Bizim erkekler en çok huri ister. Bu bir vakıya, bu bir gerçek. Huri ister. Huriler konusunda çok hadis vardır. Çok ayet vardır. Hadislerde Efendimiz Aleyhisselam kendi eşinin, dünyadaki eşinin dışında 2 tane daha huri hanımını Allah Teala o erkeğe vereceğini bildirir. Zayıf hadislerde ise 70 huriye kadar, 100 huriye kadar ki inşallah bu zayıf hadisler sağlamdır. Vereceğini Allah Teala Hazretleri'nin 70 huri ve 100 huriye kadar vereceğini bildirir. Bunlar daha zayıf hadislerde. Diğerleri hasen ve sahihtir. 2 tane kesin olarak kendi hanımının dışında huriye alacaksın. Allah Teala imanla ölmeyi nasip etsin inşallah. Kadınlara da sorun. Cennette en çok istediğin şey nedir? Ben kadın dervişlere, kadın takipçilere, bana sual soran, fetva soranlara soruyorum bazen. Diyorum ki cennette en çok istediğin şey nedir? 10 tanesinden 9 tanesi diyor ki Allah'ın cemalini isterim hocam. Bak bizim erkeklere de soruyorum ha, bizim dervişlere. İnşallah hocam burada evlilik çok zor. 100.000 TL'yi gözden çıkartman lazım. Çok zor, evlenebileceğimi düşünmüyorum. Ahirette ben cennette huriler istiyorum. Bizim erkeklerin %90'ı, mübalağa etmiyorum, huriler istiyor. Allah'ın cemali diyen yok. %5 belki. Kadınlara diyorum, aynı soruyu kadınlara soruyorum. Vallahi bu kadınlar bizden daha aşık. Kadınlar Allah Teala'ya ve Peygamberimize aşk olarak bizden daha fazla yakınlar. Daha samimiler. 10 kadının 9'u diyor ki ben Allah'ın cemalini istiyorum hocam, yanıyorum. İşte bir kadın ne diyor? Ben dünyada hiç kimsede olmayan perdeli bir köşk istiyorum diyor. Bu perdelere takmış olan kadınlar da var. Kafayı perdeye takmış. Köşk istiyorum diyor ama perdesi böyle olacak diyor. Ya bırak perdeyi abla. Boş işler bunlar. Oraya gittiğin zaman göreceğin şeyler o kadar güzel şeyler olacak ki bunları unutacaksın zaten. Bu dünyadaki perdeyi, merdeyi falan unutacaksın. İşte canlarınız ne isterse, nefisleriniz ne isterse orada sizin için vardır diyor Allah. Devam etti. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Neyi istiyorsan, neyi söylüyorsan. Şimdi Allah'ımız herhangi bir şey ne diyor dünyada? Ol diyor. O şey de dünyada oluyor mu kardeşler? Hemen oluveriyor. Hiçbir çalışma yapmadan. Şimdi Allah cennete gider isek, bize nasip ederse bunun bir kısmını, küçük bir mislini bize orada veriyor. مَا تَدَّعُونَ Canın ne isterse, ne söylersen. Allah'ım dünyadayken karpuz vardı, Adana karpuzu. Bana Adana karpuzu yarat. Adana karpuz ver Allah'ım. Allah sana karpuz verecek. Burada gördüğün karpuzun bir benzeri. Ama benzeri. İlk o parçayı ağzına aldığın zaman diyeceksin ki ya bu başka bir şey. Dünyadaki karpuza hiç benzemiyor. Lezzet olarak asla ve kat'a dünyadaki hiçbir lezzete benzemeyecek. Ve bir özellik daha nedir? Aldığın her lezzet katlanacak. Daha yüksek bir lezzet, daha yüksek bir lezzet, daha değişik bir lezzet. Öyle değil midir? Aynı portakalı 5 ayrı şehirden yersin ve 5 ayrı lezzet alırsın. Dünyadayken böyle değil miydi kardeşler? 5 ayrı portakal. 5 ayrı erik. Erikler bir çıkıyor piyasaya 10 tane farklı yerden 10 ayrı lezzet. Cennette de böyle hep ayrı ayrı lezzetler olacaktır. Son ayette şöyle nuzulen min gafurir rahim. Allah'tan size bir ikram olarak Rahman, Gafur, günahları çok bağışlayan ve Rahim olan Allah'tan size bir ikram, bir sofra olarak. İmam Razi diyor ki nüzülen demek Allah'ın misafire yaptığı ikram demektir. Hani bir misafir başka bir eve gittiği zaman, oraya misafir olduğu zaman ne oluyor kardeşler? Ev sahibi ona bir sofra çıkartıyor. Buna Arapçada nüzülen deniyor. Sofra, yemek.
cennete gidersek, Rabbim nasip eder ise Allah'ın misafiri olacağız. Allah'ın sofralarından yiyeceğiz. Ve her gün ve her an, bazıları her cuma, bazıları her an, her gün Allah'ın cemalini görecek. Bazıları uzun zaman dilimi içinde görecekler. Ve cemalini gördüğümüz anda cennetin bütün nimetleri hafızamızdan gidecek. Bütün lezzetlerini unutacağız. Çünkü Allah'ın cemalini görmekten daha büyük bir lezzet ahiret hayatında yoktur. O gün bazı yüzler Allah'a bakar diyor Kur'an. İnşallah biz de o yüzlerden oluruz.